Merhaba arkadaşlar, Sevgiyle Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Yarma tarhanası yapacağım. Şimdi yoğurdum var. Yoğurdu 3 gün öncesinde mayaladık. 5 kilo burada, 4 kilo da burada yoğurdum var. Şöyle de büyükçe bir kazanın içerisinde yapacağım. Birazını şişeye koyacağım konserve şeklinde. Birazını da böyle şekil verip kurutacağım güneşte. Şimdi her ikisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada yarmanın kırığı var. Şöyle kırık yarma. Eğer bu tarhanayı yapmak isteyen arkadaşlar kırık yarma bulamazsanız aktarlara bir sorun. Aktarlarda da yoksa eğer normal kalın aşurelik buğdayı, büyük buğdayı yani mikserden geçirerek bu şekilde kırık yarma yapabilirsiniz. Biz aşurelik buğdaya bu yörede yarma diyoruz. Bu da onun biraz daha kırığı. Eğer bu daha ufağını bulamazsanız sadece bu kırık yarmayla da yapabilirsiniz. Ben ikisini de kullanacağım. Şimdi pişirirken ne kadar kullandığımızı size tekrar söylerim. Burada 2 kilo yarma kırığı var. Burada da 1 kilo daha incesi var. Tam ölçüyü yaptıktan sonra vereceğim sizlere. Şimdi şu yoğurtların yüzünü, şu kaymak kısmını alacağız. Kaymağını mutlaka almamız lazım ki yaparken pütür pütür durur çorbanızın içerisinde. Hiç güzel bir görüntü olmaz. O yüzden şu yüzünü alarak devam ediyorum. Şunun hepsini alacağım. Şimdi kaymağını buraya aldık. Yoğurdumuzu büyükçe bir tencereye boşaltacağız. Bütün yoğurtları bu büyük tencerede birleştireceğiz. Evet, bu tarhanayı annemle beraber yapıyoruz. Usta elinden olacak bu. Şöyle çok güzel bir tarhana olacak arkadaşlar. Mutlaka yapın derim. Tavsiye ederim yapmayan arkadaşlarım varsa, bilmeyenler varsa. Çırpıcıyla güzelce çırpacağız. İsterseniz el blenderıyla da yapabilirsiniz. Biz çırpıcı kullanmak istedik. Güzelce iyice özenene kadar çırpacağız bunu. Hiç su eklemeden bu şekilde ocağa alacağız. Tamam. Tenceremizi büyükçe bir göze ocağımıza yerleştiriyoruz bu şekilde. Sürekli karıştıracağız değil mi? Şimdi bu aşamada ayranımız yani yoğurdumuz iyice ısınana kadar, kaynayana kadar hatta sürekli karıştırmamız gerekiyor ki kesilmesin diye. Yoksa peynir gibi olur. O yüzden sürekli hiç bırakmadan karıştırmamız gerekiyor. Dibine de yanmasın diye. Bir de hızlı hızlı karıştırmamız gerekiyormuş. Şöyle. Spatula ile mi? Şöyle kaşıkla da karıştırabiliriz bu şekilde ama hızlı hızlı. Şöyle sürekli karıştıracağız. Şöyle hiç ısınmadan bir kepçe kadar, şöyle 2 kepçe kadar içine yarmayı attık. Bu içerisinde olursa eğer kesilmesi de yapışması da olmaz. O yüzden bu şu anda tarhana için değil. Sadece yoğurt kesilmesin diye atılan bir şey. O içerisinde duracak. Tencerenin kenarlarından şöyle ortası kenarı yapışmaması için dikkatlice karıştıralım bunu. Kaynayana kadar değilmiş arkadaşlar. Isınana kadarmış. Isınma ayarını nasıl bileceğiz? Yoğurdumuz ısınana kadar karıştıracağız. Sonrasında o çok yarmayı koyacağız içine. Şu anda daha yeni koyduk. Sıcak değil. 2 kepçe yarma attık ki kesilmesin diye karıştıra da şöyle ısıtacağız. Bu konuda biraz acemiyim. Annemden yardım alıyorum sizlere. Tam kıvamında, tam net olarak vermek için tarifi. İlk defa yapıyorum ben de. Evet, ustalardan yardım.
Kavanozlarımızı güzelce yıkadık. Şu kapakları her zaman sıfır kullanın. Sıfır kapak alın bu şekilde. Şimdi burada sıcak suyu kaynatıyorum. Kavanozları ve kapakları güzelce ısıtacağım. Bir sıcaktan geçireceğim. Kaynarlayacakmışız. Kaynarlamakmış onun ismi arkadaşlar. Şimdi burada tarhanamız karıştırıla ısınıyor. Kaynamayacak. Şöyle tencerenin kenarına elimizi dokunduruyoruz. Çok sıcak olması lazım ama tarhananın kaynamaması lazım. Öyle değil mi? Şöyle ısındıkça da biraz daha duruluyor. Koyuluğu gitti, daha rahat karıştırılıyor. Şimdi şu anda dokunamıyoruz. Çok ısındı. Ama kaynama derecesinde değil. Şimdi yarım yarmaları tenceremize boşaltıyoruz. 2 kilo yarmanın 1,5 kilosuna yakınını koyduk. Hep sonunda ne kadar koyduğumuzu söyleyeceğim, ölçüsünü. Şimdi yarmayı koyduktan sonra da yine karıştırıyoruz. Şuradan 2 yemek kaşığı da tuz ekleyeceğim. Dolu mu olacak şöyle? Şu iyi sanırım. Şöyle 2 yemek kaşığı da tuz ekledik. Tuz ayarı sizin damak zevkinize göre, çok tuzlu yiyorsanız fazla da ekleyebilirsiniz. Fazla tuzlu olmasına gerek yok. Yani çorbasını yaparken de ekleyebilirsiniz tekrardan. Böyle kaynattığım suyu şişelerin üzerine boşaltıyorum. Bir de şu kapak koyduğum kabın üzerine sıcak suyu boşaltıyorum bu şekilde. Kavanozlar sıcak olursa kapaklarının tutması daha kolay olur. Şöyle karıştırmayı bitirdik. Kaynadığını gördük ve karıştırmayı sonlandırdık şu anda. Şimdi 5 dakika kaynatacağım. Zaten karıştırırken de yarmalar yumuşamış, tadına baktık. Ben buradan yiyorum. Kaynadıktan sonra da şişelere doldurmaya başlayacağım. Şişelerde tekrardan dururken de kendi kendine açılacak zaten yarmalar içinde. O yüzden aşırı çok fazla pişirmemize gerek yok. Şimdi 5 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Tam 5 dakika yeterli olacak. Şöyle bakın, tam kıvamını aldı. Yoğurdun da kaşıkla yanında şey gibi olur. Kıvamı böyle olacak. Kavanoza dolduracağım için bu kıvamda yaptım. Yine söylediğim gibi kurutmalı da birazcık daha içerisine yarma atacağım. Önce kavanozlarımı tamamlayayım. İstediğim kadarını alayım. Geri kalanını da biraz sonra göstereceğim. Şimdi kavanozlamaya başlıyorum. Şimdi şişelemeye geçtim. Kapakları kuruladık. Bunların ağızlarını da sıkıca kapatıp çevirmeden bu şekilde üzerini örteceğiz. Örteceğiz mi üzerini? Üzerini örtüp bir 24 saat bekleteceğiz. Kavanozlara koydum bunları. Biraz da kaldı. Şimdi bunu da güneşte kurutmayı göstereceğim sizlere. Bu şekilde kaldı. Ağzını kapatacağız. Bu iyice soğuyacak. Soğuduktan sonra tekrardan bunu yoğuracağız. O yüzden bu şekilde dinlendiriyoruz. İlk koyduğum yarma yeterli olduğu için tekrardan ince yarma eklemedim. Şimdi kalan tarhanayı da böyle beklettik. Bayağı bir soğudu. 5-6 saat bekledi. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız. Elimizle güzelce yoğuracağız. Böyle yapıp koyacağım. Ne diyeceğim? Yoğurduğumuz tarhanayı bu şekilde elimizle şekil veriyoruz. Şöyle de tepsilere dizip kurutacağız. Şu da elimizi batırmak için içerisine
Elimize tamamen tarhana yapışmasın diye bu su ayran, yoğurt, özenmiş yoğurt. Normal su da var mı anne içinde? Yoğurt. Sadece özenmiş yoğurt bu. Buna elimizi batırıp tarhanayı da elimizle böyle şekil verip tepside kurutuyoruz. Tarhanayı özellikle akşam yaptık ki sabaha kadar biraz daha suyunu çeksin. Çektikten sonra da güneşin altına koyacağız. Direkt güneşe. Güneşte kuruyacağı için önce akşamdan hazırladık bu şekilde. Bir elma kadar, yumurta kadar şöyle. Ya bir yumurta, bir iri yumurta kadar ancak. Evet, bir büyük yumurta kadar alıyoruz. Şey gibi düşün. İçli köfte gibi. Evet, içli köfte hamuru gibi aldık. Şöyle elimizde bir güzel şekil verdikten sonra tepsiye koyduk. Tarhanaları sabah balkona attık bu şekilde. Bakın şöyle kendini toparlamış. Şimdi bunları tek tek çevireceğim. Biz tarhanamızı yağlı yoğurttan yaptık. Yağlı yoğurttan yaptığımızda şöyle sizler de görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yağlar yüzüne çıkıyor bu şekilde. Biraz da geç kuruyor diyor annem. Yağsız yoğurt olsaydı bu biraz daha çabuk kururmuş. Şu şekilde yağlar ışıl ışıl yüzünde gözüküyor. Bilmiyorum kameraya da yansıyor mu? Yağsız yoğurttan olduğunda daha hızlı kuruyormuş arkadaşlar. İsterseniz siz yoğurdunuzu yağını alarak o şekilde kullanabilirsiniz. Biz de yoğurdun yüzünü almıştık ama kaymağını almıştık ama yine de içinde yağı kalıyor tabii ki. Yağlı yoğurt olunca böyle geç kuruyormuş. Tarhanaları her gün böyle şöyle tersini çevirerek birbirine de yaslayarak çeviriyoruz ki kurusun güzelce. Bu şekilde kuruttuk. Bugün 3. gün ve biraz daha kurumuş. Bir 2 gün daha kuruması gerekiyor ki saklarken bozulmasın diye. Böyle koyduğumda her zaman tersini çevirerek bu şekilde kuruttuk. Kuru yaptığımız tarhana da böyle oluyor arkadaşlar. Bunları da bez torbalara koyup saklayacağım. İsterseniz bunları bu şekilde kavanozda koyup ağzını kapatıp da saklayabilirsiniz. Başka videolarda, başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.